Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldin. Bugün masamızda oldukça dumanı tüten bir konu var. Chris Pratt ve Rebecca Ferguson'ın başrollerini paylaştığı yeni bilim kurgu gerilim filmi Mercy. Önümüzde The Hollywood Reporter, The Guardian gibi devlerin eleştirileri, bir de Rotten Box'tan alev alev bir Reddit tartışması duruyor. Misyonumuz da çok basit, bu filmin neden bu kadar yerden yere vurulduğunu anlamak. Konuya hemen dalıyorum çünkü rakamlar gerçekten acımasız. Rotten Tomatoes'da skor %21, Toronto Star'dan bir eleştirmen filmi tembelce yazılmış, kaotik bir şekilde yönetilmiş diye özetlemiş. Belli ki ortada ciddi bir sorun var. %21 gerçekten bir stüdyo için tam bir kabus. Hele ki bu kalibredeki 2 yıldızla yola çıkınca. Bu skor hani kaçın sinyali vermenin de ötesinde bir şey. Neredeyse filmin varlığını sorgulatıyor. Aynen öyle. O zaman şu genel havadan başlayalım. Kaynaklara göre film sadece kötü değil, bir de yaratıcı bir şekilde kötü olarak tanımlanıyor. Bu ne demekse artık. Tamamen kullanat, gerçekten aptalca gibi yorumlar havada uçuşuyor. Hatta The Daily Beast daha da ileri gitmiş, yılın en kasvetli ve en anlamsız filmi demiş. Bu kadar sert bir başlangıç nadir görülür. Neredeyse oy birliğiyle gelen bilinç durumu var, evet. Metacritic puanı da 17 eleştiriye göre 100 üzerinden 39. Bu profesyonel eleştirmenlerin dilinde genellikle olumsuz demek. Ama asıl kilit nokta bence IndieWire'ın altını çizdiği bir detay. Mercy bir ocak filmi. Bu terimi duymuşsundur. Sinema endüstrisinin adeta istenmeyen çocuklarına attığı aydır. Evet, dump month dedikleri şey. Aynen, stüdyolar ödül sezonu sonrası ellerinde kalan, pek de güvenmedikleri ya da tutmamış formülleri olan filmleri Ocak ayında sessizce vizyona sokar. Yani film daha vizyona girmeden kaderi biraz belliymiş gibi. Bu Ocak filmi damgası çok şey açıklıyor aslında. Hani kimsenin sinemaya gitmediği, havanın kötü olduğu o ay. Peki bu durum izleyici tarafında nasıl yankılanıyor? Reddit'teki yorumlar çok ilginç. Birçok kişi aynı soruyu soruyor. Tamam kötüymüş ama eğlenceli derecede kötü mü? Hani o kadar absürt ki izlerken kahkaha attığın türden mi? İşte bu çok kritik bir ayrım. Bir kullanıcı durumu harika özetlemiş. Diyor ki, film her geçen dakika daha da aptallaşıyor ve sonunda pes edip en azından gerçekten aptalcaydı diyorsunuz. Bu, filmin kötü olduğu için iyi kategorisine girme potansiyeli olduğunu düşündürüyor. Hani bir Room gibi bir kült olma ihtimali. Hmm, Ama çoğu eleştiri filmin o eşiği bile geçemediğini söylüyor. Sadece sıkıcı ve yorucu olduğunu, yani kasıtsız komedi yerine kasıtsız bir baş ağrısı yaratıyor gibi bir durum var. anladım. Yani eğlenceli felaket değil de sadece felaket. Peki bu kadar sert eleştirilerin kaynağı ne? Anladığım kadarıyla her şey kağıt üzerinde harika duran bir fikirle başlayıp uygulamada çöküyor. Konuyu bir özetlesene. Gerçekten ilginç duruyor çünkü. Fikir gerçekten de ilgi çekici. Yakın gelecekteyiz. Cinayetle suçlanan bir dedektif, Chris Pratt'in karakteri, masumiyetini kanıtlamak zorunda. Ama kime karşı? Bir zamanlar kendisinin de geliştirilmesine yardım ettiği, yanılmaz olduğu iddia edilen bir yapay zeka yargıcına. Bu yapay zekayı da Rebecca Ferguson canlandırıyor. Ve tüm bunları yapmak için sadece 90 dakikası var. Zamana karşı bir yarış. İnsan zekası yapay zekaya karşı. Potansiyel kokuyor resmen. Kesinlikle. Ben de bu konuyu duysam heyecanlanırım. Peki nerede patlıyor bu fikir? Evet, sorun nerede? Boston Globe'dan Odie Henderson, efsanevi eleştirmen Roger Ebert'ten müthiş bir alıntı yapıyor. Diyor ki, önemli olan bir filmin ne hakkında olduğu değil, onu nasıl anlattığıdır. Mercy'nin sorunu da tam olarak bu nasıl kısmında. Harika bir fikrin olabilir ama onu ekrana yansıtma biçimin her şeyi mahvedebilir. Bu film bu tezin kanıtı gibi. Reddit'teki bir kullanıcı da bu durumu çok net bir şekilde özetlemiş. Diyor ki, azınlık raporu, Minority Report ile Searching filmlerinin beyin hasarlı bir bebeği gibi. Bu benzetme hem komik hem de acı verici derecede doğru görünüyor. Özellikle azınlık raporu karşılaştırması her yerde. Neden sürekli o filmle kıyaslanıyor? Çünkü görsel ve tematik olarak en bariz ilham kaynağı o. Ama bu bir ilhamdan çok beceriksiz bir kopyalama olarak görülüyor. IndieWire filmi kısaca azınlık raporu ama aptalcası diye tanımlamış. AV Club ise filmin bu klasiği utanmazca taklit ettiğini söylüyor.
Hmm. The Independent'tan Clarice Lowry ise konuyu daha da derinleştiriyor. Diyor ki film azınlık raporu, Robocop, Blade Runner gibi büyük distopik filmlerin estetiğini, yani o neon ışıklı, yağmurlu, teknolojik şehir görüntüsünü alıyor ama o filmlerin ruhunu, yani teknoloji ve insanlık üzerine sordukları derin soruları tamamen ıskalıyor. Kesinlikle. Bu günümüz bilim kurgusunun en büyük sorunlarından biri değil mi zaten? Estetiği kopyalamak kolay ama felsefeyi anlamak zor. Blade Runner'ın estetiğini alıyorsun ama onun varoluşsal sancılarını senaryoya işleyemiyorsun. Mercy de tam olarak bunu yapmış gibi duruyor. Peki bu nasıl anlatıldığı meselesinin en büyük parçası ne? Sanırım filmin çekim tarzı. Aynen öyle. Film bir screen life, yani ekran hayatı filmi. Bu şu demek, tüm hikaye bilgisayar ekranları, telefonlar, vücut kameraları gibi cihazların perspektifinden anlatılıyor. Bu türün öncüsü de filmin yönetmeni Timur Bekmambetov. Kendisi yapımcı olarak Unfriended, Searching gibi başarılı örneklere imza attı. Ancak Mercy'de bu tarzın pek işe yaramadığı konusunda genel bir fikir birliği var. Neden işe yaramamış? Searching mesela harika bir filmdi. Orada işleyen formül burada neden tekliyor? The Hollywood Reporter'dan Frank Scheck, sürekli değişen, düşük çözünürlüklü ve parçalı görüntülerin bir süre sonra inanılmaz yorucu hale geldiğini yazıyor. Searching'de bu tarz hikayeye hizmet ediyordu. Kayıp bir kızı arayan babanın çaresizliğini, o dijital izleri takip etme gerilimini artırıyordu. Mercy'de ise tarz hikayenin önüne geçen bir gösterişe dönüşmüş gibi. İzleyici sürekli neye baktığını anlamaya çalışırken hikayeden kopuyor. Yönetmen Timur Bekmambetov demişken, Reddit kullanıcıları onun hakkında bayağı dolu. Gece Nöbeti ve özellikle Wanted gibi filmlerle kariyerine çok havalı bir başlangıç yapmıştı. O görsel stili, aksiyonu kullanma biçimi o dönem çok konuşulmuştu. Sonra ne oldu da bu noktaya geldi? Reddit'teki tartışma tam olarak bu. Bir zamanlar Hollywood'un en yenilikçi yönetmenlerinden biri olarak görülen Bekmambetov'un kariyerinin nasıl bir hayal kırıklığına dönüştüğü konuşuluyor. Screen Life türüne odaklanması da ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda Searching gibi eleştirel başarılar var. Diğer yanda ise Ice Cube'un oynadığı 2025 yapımı War of the Worlds uyarlaması gibi kimsenin hatırlamak istemediği kötü şöhretli işler. Mercy de bu ikinci kategoriye daha yakın görülüyor. Hatta bir Reddit kullanıcısının yorumu çok acımasızcaydı. Yönetmenin o kötü şöhretli War of the Worlds filmini bu film için bir konsept kanıtı olarak nitelendirdikten sonra Mercy için işte bu onun ustalık eseri diyerek dalga geçiyor. Bu alaycılık, yönetmenin bir zamanlar vaat ettiği potansiyelin nasıl harcadığına dair genel bir hayal kırıklığını yansıtıyor. Ve bu Screen Life takıntısı anlaşılan sadece izleyiciyi yormuyor, oyuncuları da çok zor durumda bırakıyor. Chris Pratt'in bir sandalyeye bağlı olması buna en iyi örnek sanırım. Evet, tam oraya gelecektim. Filmin büyük bölümünde bir sandalyeye bağlı bir Chris Pratt izliyoruz. Bu performansı nasıl etkilemiş? Eleştirmenler ne diyor? Pek de iyi şeyler söylemiyorlar. The Hollywood Reporter'ın analizi çok yerinde. Diyor ki Pratt, karizmasını ve yıldız gücünü büyük ölçüde fiziksel komedi yeteneğine ve o afacan mizahına borçlu. Galaksinin koruyucularındaki dansları, Jurassic World'deki aksiyonu düşün. Ama bu filmde tüm bu araçlar elinden alınıyor bir sandalyede, sadece yüz ifadeleriyle oynamak zorunda kaldığında, bir aktör olarak sınırları çok net bir şekilde ortaya çıkıyor deniyor. IndieWire'da onun biraz kaybolmuş göründüğünü eklemiş. Bir dakika, bu biraz haksızlık değil mi? Yani Denzel Washington'ı bir sandalyeye bağlasam bile karizmasıyla filmi taşır. Ama her oyuncu bu tarz bir rolde parlayamayabilir. Sorun Pratt'in yeteneğinde mi, yoksa senaryonun ona çalışacak hiçbir malzeme vermemesinde mi? İşte bu, internetteki tartışmanın tam merkezi. Reddit'teki bir yorumcu durumu çok komik özetlemiş. Pratt, Parks and Rec dizisindeki abartılı FBI ajanı karakteri Burt Macklин'i canlandırır gibi oynamış diyor. O çok iyiymiş. Bu yorum aslında hem Pratt'ın sınırlı oyunculuk yelpazesine hem de senaryonun zayıflığına işaret ediyor. Tartışma da zaten buradan alevlenip Pratt'ın tüm kariyeri üzerine bir münazaraya dönüşüyor. O gerçekten bir film yıldızı mı, yoksa sadece doğru zamanda Marvel gibi devasa serileri tutunmuş şanslı bir oyuncu mu?
Bu çok sert bir soru. İnsanlar kariyerinin başındaki rollerini mi hatırlatıyor? Aynen öyle. Yorumcular onun bugünkü tek düze rollerini kariyerinin başındaki Moneyball, Zero Dark Thirty ve Her gibi filmlerdeki çok daha ilginç, nüanslı yardımcı rolleriyle kıyaslıyor. O filmlerde farklı karakterlere bürünebilen bir aktör vardı. Şimdi ise sanki her filmde sadece Chris Pratt'i oynuyor gibi bir algı var. Sürekli çöp senaryolar seçtiği yönünde de ciddi bir eleştiri mevcut. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Rebecca Ferguson? Anladığım kadarıyla filmin en çok övülen, hatta belki de tek övülen yanı o. Bu kadar karmaşanın içinde nasıl parlamayı başarmış? Ve neredeyse herkes bu konuda hemfikir. O, filmin kurtarıcısı olarak görülüyor. Collider, onun yapay zeka yargıç rolüne incelikli bir karmaşıklık katmanları eklediğini söylüyor. Yani sadece soğuk bir makineyi değil, içinde belki de bir bilinç kırıntısı taşıyan bir varlığı canlandırmayı başarıyor. The Hollywood Reporter, Pratt'tan çok daha iyi bir performans sergilediğini açıkça yazıyor. Peki izleyiciler ne diyor? Onlar da hangi fikirde mi? Kesinlikle. Reddit kullanıcıları onu bu filmde tamamen harcanmış olarak görüyor. Hatta bir teori var. Ferguson, biliyorsun, aylarca süren yorucu görevimiz tehlike serisinden ayrıldı. Bazıları bu projeye katılmasının o uzun seriden sonra hızlı ve nispeten kolay bir işe ihtiyaç duymasına bağlıyor. Yani yeteneğinin çok altında sırf bir projede yer almak için kabul ettiği bir rol gibi. Bu bile onun ne kadar beğenildiğini gösteriyor aslında. İnsanlar onun adına üzülüyor. Peki bu kadar gömdükten sonra filmi beğenen tek bir kişi bile yok mu? Hani başta farklı sesler arayacağımızı söylemiştik. Bu tam bir fiyasko mu yoksa arada bir umut ışığı var mı? Birkaç tane var evet ve oldukça saygın isimlerden geliyorlar. En dikkat çekici olanı The Guardian'dan Peter Bradshaw. Herkesin yerden yere vurduğu filme 5 üzerinden 3 yıldız veriyor ve onu zekice ve izlenebilir, şaşırtıcı ters köşelere sahip olarak tanımlıyor. Bu genel kanının tam 180 derece zıttı bir yorum. Vay canına, bu ilginç. Benzer şekilde Variety'den Owen Gleiberman da filmin beklediğinizden bir iki tık daha iyi olduğunu ve yüzeysel görüntüsünün altında daha fazlasını barındırdığını düşünmüş. Demek ki bazıları o dağınık yapının içinde bir şeyler bulabilmiş. Peki neyi beğenmişler tam olarak? Diğerlerinin görmediği neyi görmüşler? Genellikle senaryonun mekaniklerini ve sürprizlerini beğenmişler. Mesela filme 10 üzerinden 6 gibi ortalama bir puan veren Collider'dan Jeff Ewing, senaryonun bir taslağa daha ihtiyacı olduğunu kabul ediyor ama buna rağmen filmi eğlenceli bir bilim kurgu, cinayet gizemi olarak tanımlıyor. Özellikle Scream Life türüne getirdiği yenilikçi yaklaşıma dikkat çekiyor. Yani türü daha dinamik hale getirme çabasını takdir ediyor. Aynen. Bu da bize şunu gösteriyor, filmin bariz kusurlarını, oyunculuk zafiyetlerini veya görsel yoruculuğunu göz ardı edebilen bazı izleyiciler, onu basit, sürprizli bir B tipi gerilim filmi olarak izleyip keyif alabilirler. Anladım. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Elimizde potansiyel olarak harika bir konsept var. Tarzı çok tartışmalı, bir zamanların dahi çocuğu şimdi hayal kırıklığı yaratan bir yönetmen, yıldız gücü ciddi şekilde sorgulanan bir başrol oyuncusu ve filmin tek parlayan yıldızı olarak görülen ama harcandığı düşünülen bir yardımcı kadın oyuncu var. Ortaya çıkan resim oldukça karmaşık. Kesinlikle. Ama ana çıkarım o en başta konuştuğumuz fikir ve uygulama arasındaki devasa uçurum. Film hepimizin sevdiği bilim kurgu klasiklerinden estetik ve temalar ödünç alıyor. Ama neredeyse tüm kaynaklara göre onların ruhunu, zekasını ve derinliğini yakalayamıyor. Yapay zeka, gözetim toplumu, adalet gibi günümüzün en kritik konularına parmak basar gibi yapıyor ama aslında hiçbir şey söylemiyor. Sadece yüzeyi kazıyor yani. Aynen. Tutarlı bir mesaj veya net bir bakış açısı sunmaktan kaçınıyor. O zaman sana ve dinleyicimize The Film Verdict'ten Alonso Duralde'nin yaptığı çok kışkırtıcı bir yoruma dayanan son bir düşünce sunalım. Duralde'nin analizine göre film bir yandan yapay zeka adaletinin tehlikeleri hakkında uyarıcı bir hikaye olduğunu iddia ederken, Diğer yandan asıl ve belki de bilinçaltına işlenen amacının suçla mücadele yöntemi olarak gözetim devletini ve her şeyi kayıt altına alan teknolojileri normalleştirmek ve hatta teşvik etmek olabileceğini öne sürüyor.
Bu oldukça çarpıcı bir iddia, o yüzden sana da üzerinde düşüneceğin bir soru bırakalım. Bu kadar dağınık, çelişkili ve kafa karıştırıcı görünen bir gerilim filminde en anlamsız gibi duran mesaj aslında en kasıtlı olanı olabilir mi?